Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Kartopunun Baby One. 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir ip. Bununla güzel bir model başlayacağım. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Şiş numaramız da 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor ilmek sayımızın. Bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayıyorum şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şu anda şişimde 18 ilmeğim var. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben şöyle bir ters bir düz lastik yapacağım birkaç sıra. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine bu modeli başlayabilirsiniz. Şöyle ilk sırasını beraber yapalım. Bir ters bir düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi birkaç sıra tamamlayacağım lastiği. Lastiğimizi tamamladık. Şöyle bir ters bir düz olarak. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum sıra sonuna kadar. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Ben ters ilmeklerimi arkadaşlar bu şekilde yapıyorum. Benimki tamamen el alışkanlığı. Siz de eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Modelde pek bir değişiklik olmaz. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Yine ilmeklerimizi ters olarak örelim. Yani 2 sıra ters olarak örüyoruz. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Lastik yapar gibi yapıyoruz arkadaşlar bu sırayı. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelin.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi bakın ilmeğin içinden değil bir alttaki boşluktan alıyorum. Buradan değil buradan. Aldım, bıraktım. Düz ilmeğimi bu şekilde ördüm. Ters ilmeğimi normal örüyorum. Düzleri sadece bir alt boşluktan bakın. Şişteki ilmekten değil bir alt boşluktan örerek bırakıyorum. Bir ters, bir alt boşluktan düz olarak ördüm. Bir ters ilmek, sıradaki düz ilmeğimi alt boşluğundan ördüm, bıraktım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle. Bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şimdi 5. sıra ön yüzüne geçtik modelde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Yapımı da çok zevkli. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika bir model. 5. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz ördüm. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örelim. Son sıramız, modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Model tabii ki ilerledikçe kendini daha da güzel gösterecek. Şöyle çıtı pıtı kabarık bir model. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modeli tamamladık. Bakın 6 sıradan oluşan modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şu şekilde. Modelimizi bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtik. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Modelde kaydırma yok arkadaşlar. Birinci modelde nasıl kurduysak ikinciyi de aynı şekilde kuruyoruz. Bir düz ilmekten sonra bir ters ilmek. Lastik yapar gibi bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters olarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. 3. sıra ön yüzündeyim.
Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın düz. Şişteki ilmeğimden değil, bir alttan, şu alttaki boşluktan düz olarak örüyorum ilmeğimi ve şişimden çıkartıyorum. Ters ilmeğimi normal ördüm. Düz ilmeğimi bir alt boşluktan yine düz olarak ördüm. Bir ters, bir alt boşluktan düz, bir ters, düz ilmeğimi bir alt boşluktan ördüm. Şişimden çıkardım. Öndeki kabarıklığı sağlayacak bu arkadaşlar. Şöyle alttan ördüğüm zaman ön tarafta şöyle kabarık kabarık görüntü olacak. Bir ters ilmek, sıradaki düz ilmeğimin bir alt boşluğundan örüyoruz. Kenarda bir ters, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, beşinci sırayı da tamamladık. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örelim. Son sıramız altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Evet, bakın modelimiz yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle kabarık, güzel bir model. Bir de size şöyle ilerlemiş halini göstereyim. Onu da daha önce yaptım, çekim öncesi. Evet, modelimin ilerlemiş hali de bu şekilde. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Yine bir ters bir düz lastik üzerine. Daha önce yaptığımı da yine bir ters bir düz lastik üzerine yaptım. Şöyle. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Bakın tertemiz şöyle bir görüntü. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Modelin yakadan başlama örgülerinizde de görüntüsü şu şekilde olur. Modelimiz oldukça kolay ve güzel, gösterişli bir model. Bu modeli her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz ideal bir model bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız, neler yapacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz, bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Hatta birkaç renk iple yapılabilecek bir model. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.